Merhaba arkadaşlar, Teknoloji ve Bitcoin kanalıma hoş geldiniz. Sıfırdan Profesyonele Binance adlı eğitim serimle birlikte Binance borsasını tüm detaylarıyla sizlere öğretmeye çalışıyorum. Yeni videolarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olabilirsiniz ya da aklınıza takılan her şeyi video açıklama bölümünde bulunan Telegram adresinden bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere TR Binance borsasına para yatırma ve çekme işlemlerini göstermek istiyorum. Lafı daha fazla uzatmadan artık videomuza geçelim. Dostlarım, ilk başta sizlere Türk lirası yatırma işlemlerini göstermek istiyorum. Bunun için cüzdan bölümüne girip yatırma kısmına basalım. Burada TR'ye otomatik olarak çıktı ama bulamazsanız üst kısma TR'ye yazıp bulabilirsiniz. Şöyle tıkladığımızda karşımıza böyle bir ekran geliyor. Burada gördüğünüz bankalar üzerinden havale ve EFT işlemleri yapabiliyorsunuz. Eğer havale işlemi yaparsanız 7/24 para yatırma ve para çekme işlemi yapabileceksiniz. EFT işlemi yaptığınızda maalesef ki bankaların çalışma saatleri içinde paranız hesabınıza yatacaktır. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Sadece kendinize ait Binance hesabınıza kendinize ait bankadan transfer yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Aksi takdirde para hesaba geçmeyecektir arkadaşlar. 3 gün boyunca askıda kalacaktır ve sonra size iade olacaktır. Ufak bir hatırlatma daha yapayım. Sadece Türk lirası yatırma ve Türk lirası çekme işlemleri yapabiliyorsunuz. Yani euro, dolar gibi para birimlerini yatıramazsınız ve çekemezsiniz arkadaşlar. Bende Ziraat Bankası var. Bundan dolayı para yatırma işlemimi Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştireceğim. Ben bu işlemlere devam ederken siz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Tıkladığımızda böyle bir ekran geliyor. Her zaman söylediğim gibi burada çıkan yazıları okuyun arkadaşlar. Burada önemli bir nokta var. İlk kez para yatırma işlemi yapacaksanız arkadaşlar 48 saat boyunca Binance transfer ve kripto para çekme işlemleriniz, yani bulunduğunuz borsadan başka bir borsaya kripto para çekme işlemleriniz askıya alınacaktır. 48 saat sonra tekrardan çekim işlemleriniz aktif olacaktır arkadaşlar. Bu bir güvenlik önlemi sadece. Sizin bu kısımları okuduğunuzu varsayıyorum. Ben para yatırma işlemine devam edeceğim. Burada hesap adı gözüküyor. BN Teknoloji Anonim Şirketi adında ve altta bir IBAN var dostlar. IBAN'ı ben tıklayarak kopyalıyorum ve Ziraat Bankası hesabıma giriş yapıyorum. Hesabıma girdim. Buradan para transferi işlemlerine tıklayıp yeni bir alıcı oluşturuyorum. Tabii ki sizin bankanızdan bankanıza değişecektir bu. Normal bir para transfer işlemi yapacağız. Şu anda kopyaladığım IBAN'ı buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Yapıştırdıktan sonra ad soyad kısmı otomatik olarak dolduruluyor. Ben yine de IBAN'ın ilk 2 ve son 2 hanesini kontrol edeceğim. 10 ve 01. Şöyle baktığımızda 10 ve 01. Tamam. Doğru bir şekilde yollayabiliriz paramızı. Devam et butonuna bastığımda paramın nereden çekileceğini vesaire soruyor. Ben 150 TL'lik bir yatırma işlemi gerçekleştirmek istiyorum. Devam tuşuna basıyorum. Bakın bu kısım önemli arkadaşlar. Para gönderme tipini ben diğer ödemeler yapıyorum ve açıklama kısmına ismimiz, soy ismimiz ve boşluk bırakın bir tane TC kimlik numaranızı yazın arkadaşlar. Paranızın başarılı bir şekilde geçmesini garantilemek için isminiz, soy isminiz ve TC kimlik numaranızı yazmanız yeterli. Devam tuşuna bastığımda detaylar ekranı geldi. 150 TL'lik ödeme yapıyoruz BN Teknoloji Anonim Şirketi'ne. Ücret de 81 kuruşmuş. Benim bankamdan yollama ücreti arkadaşlar bu. Buradan onaylaya bastığımda artık gönderim işlemim tamamlanmış oluyor. Saat şu anda 1'i 11 geçiyor arkadaşlar. Bakalım kaç dakikada Binance TR hesabımıza paramız transfer olacak. Cüzdan bölümüne bakalım. Şu anda Türk lirası olarak 46 kuruşumuz gözüküyor. Bakalım kaç dakikada gelecek paramız. Anlık olarak saat 1'i 16 geçiyor arkadaşlar. Yaklaşık 3-4 dakika gibi bir sürede paramız hesabımıza geçti. Gerçekten çok hızlı bir şekilde geçti. Binance TR üzerinden Türk lirası ile işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Tekrardan hatırlatma yapayım. Eğer ilk defa Türk lirası yatırma işlemi yapıyorsanız 48 saat boyunca başka bir borsaya kripto para çekme işlemi gerçekleştiremezsiniz arkadaşlar. 48 saat sonra tekrardan istediğiniz gibi para çekme işlemlerinize devam edebilirsiniz. Piyasalar bölümüne gelelim. Bir tane coin'e tıklayalım TRY paritesinde olan. Baktığımızda burada kullanılabilir bakiyemiz 150 TL olarak bize gözüküyor dostlar. 150 TL yatırmıştım. Gördüğünüz gibi 150 TL direkt gelmiş. Şuradan da yatırma geçmişinize bakabilirsiniz. Mesela Türk lirasına tıkladığımda yatırmaya bakarsak 150 TL'lik bir yatırma gerçekleştirmişim arkadaşlar. Böyle görebiliyoruz bunu. Siz buradaki paranızı Binance TR'den Binance'e dahil çekmeye kalkarsanız elinizdeki Türk lirasını herhangi bir kripto paraya dönüştürmeniz gerekiyor dostlar. Unutmayın, iki tarafta da aynı kripto paranın desteklenmesi gerekiyor. Mesela X bir borsa varsayalım. O borsada BAST
Yoksa yani eğer Bast Coin'i desteklemiyorsa Bast'ınızı o borsaya çekemezsiniz. Bunun için de Türk lirasını Bast'a çevirmenin hiçbir mantığı olmayacaktır. Genelde USDT stabil bir kripto para olduğu için ve dünya genelinde en çok kullanılan kripto para olduğu için arkadaşlar, para transfer işlemlerinde elimizdeki varlığı USDT'ye dönüştürüp bu şekilde çekim gerçekleştiririz. Daha henüz Binance Global borsasında bir hesap oluşturmadığımız için burada para çekme işlemini gösteremeyeceğim sizlere. Bundan dolayı yatırdığımız Türk lirasını çekmeyi göstermek istiyorum tekrardan sizlere. Yapmamız gereken şey buradaki çekme tuşuna basmak ya da buradan varlığınızın üzerine tıklarsanız yine yatırma ve çekme kısmını buradan görebilirsiniz. Çekme işlemlerine devam edelim dostlar. Bakın talep ettiğiniz çekme adresi benim ismimi, soy ismimi gösteriyor. Çünkü şu anda kullandığım hesap benim hesabım. Benim adıma benim kimlik bilgilerimle oluşturulmuş bir hesap. Bundan dolayı da para çekme işlemimi kendime ait bir banka hesabıma yapmam gerekiyor. Başkasının adına ait bir banka hesabına çekmeye çalışırsam işlemim gerçekleşmeyecek ve param askıda kalacaktır arkadaşlar. Bir süre askıda kaldıktan sonra banka parayı otomatik olarak Binance hesabıma geri aktaracak. Zaten detayları yine burada yazılmış. Lütfen bunları okuyun arkadaşlar. Buradan varlığımızı tıklayarak yazabiliriz ya da elimizde kendimiz yazabiliriz. 150 TL şeklinde. IBAN numarası var arkadaşlar. Burada banka hesabımıza ait IBAN numarasını buraya yazmamız gerekiyor. Benim hazırda kaydetmiş olduğum IBAN numaram burada var. İsterseniz buraya mesela şu harfi değiştirelim. 3001 yapalım şunun sonunu. Adresi kaydete bastığımda böyle bir ekran çıkacak. Adres adı kısmına yeni ziraat hesabım olarak yazdım ve onaylaya tıkladım arkadaşlar. Artık tekrardan şu çubuğa tıklarsam hesaplarımı burada görebileceğim, kayıtlı hesaplarımı. Tıkladığımda bunlar arasında hızlıca geçiş yapabiliyorum. Şu hesap sallamasyon olduğu için siliyorum bunu arkadaşlar. Şöyle sil butonuna bastığınızda bunu silebilirsiniz. Şu anda silindi. Tekrardan kendi hesabıma çekiş yapmaya çalışalım. Bakın diyor ki minimum 4 TL tutarında çekim yapabilirsiniz. Çekme ve yatırma ücreti yok arkadaşlar. Belki bu zamanla değişebilir. Bunları takip etmeniz gerekiyor. Nereden takip ederim diye soracak olursanız şöyle geri gelelim ana sayfaya. Ana sayfaya geldiğimizde şurada duyurular kısmı var. Tıklayalım. Buradaki makalelerden detaylı bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Yine duyurulara tıklayabilirsiniz ya da en geriye gelip Binance TR'ye bastığınızda burada ilgili rehberleri görebilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim çekme işlemlerine. TRY'ye geldim. Buradan adresimi seçiyorum ve buraya 150 TL olarak yazıyorum dostlar. Buradan onaylaya basıyorum. Bunu onaylıyorum. Onayla tuşuna basıyorum. Çekme talebim gönderildi. Şu anda saat 1'i 23 geçiyor. Bakalım hesabımıza kaç dakikada gelecek. Hesabıma girdim arkadaşlar anlık olarak. Bakiye hemen gelmiş. 1 dakika bile bekletmedi. Bakalım 13.23. Gördüğünüz gibi saat 1'i 23 geçe ayın 24'ünde hesabıma hemen bakiye yatmış. Çekme anında gerçekleşiyor arkadaşlar. En azından benim kullandığım ziraat hesabıma bu şekilde, bu kadar hızlı bir şekilde geliyor. Ufak bir hatırlatma daha yapayım dostlarım. Bu videoda gördüğünüz bilgiler tamamen bana ait bilgiler. Lütfen para yatırma ve çekme işlemlerini kendinize ait bilgileri kullanarak yapın. Çünkü daha önceden oluşturduğum videolarda benim Binance hesabıma ya da benim banka hesabıma çekim talepleri yollayabiliyorsunuz. Bunlarla karşılaştım maalesef birkaç kere ve ücretlerini geri iade etmek durumunda kaldım. Lütfen bu gibi durumlarla beni uğraştırmayın. Para çekme işlemlerinizi kendi hesabınıza yapın ve kendi bilgilerinizi kullanın. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı dostlar. Umarım sizler için faydalı, güzel bir video olmuştur. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.